Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün benim kanalımın, Instagram sayfamın en sevilen tariflerinden bir tanesi olan kakaolu çikolatalı Hindistan cevizli kurabiye tarifim var. Seneler önce yaptığımda Instagram sayfamda binlerce kişi deneyip kaydetmişti. Çok sevilen bir tarifim ve çok az yerde görebileceğiniz bir tarif. Kıyır kıyır lezzetiyle de çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir tarif. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle oda ısısında beklettiğim bir adet yumurtamı uygun bir kabımın içerisine alıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Oda ısısında beklettiğim yumuşamış 125 gram tereyağı ilave ediyorum. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de ekleyebilirsiniz. Tereyağını da oda ısısında beklettim. Gördüğünüz gibi karıştırdığım zaman hemen eriyor. Yarım su bardağı nişasta ilave ediyorum. Bu arada tüm kurabiye tariflerimde mutlaka mısır nişastası kullanıyorum. Çünkü mısır nişastası kurabiyelerimizin iç dokusunu kıyır kıyır yapmakta en önemli etken. Buğday nişastasını daha çok sütlü tatlılarda tercih ediyorum. Kurabiyelerde tercih etmiyorum. Sizler de elinizde varsa eğer mısır nişastasıyla yapmanızı tavsiye ederim. Bir çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Dolu dolu 3 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Normalde ben bu tarifimi dark kakao ile yapıyorum ama onu bulamadığım için normal standart marketlerde satılan kakao kullandım. Dark kakao ile yaptığınız zaman daha koyu renkte kurabiye hamuru oluyor. Üzerini çikolatayla kapladıktan sonra beyaz Hindistan ceviziyle bulayınca siyah beyaz bir görüntü oluşuyor. O çok güzel gözüküyor görüntü olarak ama tad olarak çok fazla farkı yok açıkçası. Bu şekilde benim yaptığım gibi kakao ile de yapabilirsiniz. Kakaoyu ilave ettikten sonra karışımımızla güzelce çırptık. Şimdi 4 yemek kaşığı dolusu Hindistan cevizi ilave ediyoruz. Kurabiye harcının içerisine de Hindistan cevizi eklediğimiz zaman hem kıyır kıyır hem de çok güzel lezzetli yapıyor. 1 paket vanilya ve 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. İki su bardağı un kullanıyorum. Tamamını unun boşaltabiliriz. Çünkü malzeme ölçülerim tam ölçüdür. Elinizde güzelce yoğurabilirsiniz. Ben yaklaşık 5 dakika kadar yoğurdum. Kurabiye hamurunu çok özen gösteriyorum. Çünkü kurabiye hamurunu güzel bir şekilde yoğurursanız pürüzsüz, çok güzel lezzette kıyır kıyır kurabiyeler elde edebilirsiniz. En az 5 dakika yoğurmanızı tavsiye ederim. Kurabiye hamurum hazır. Şimdi kurabiye hamurumu yağlı kağıt serili tepsimin üzerine avucumun içerisinde yuvarlak şekiller vererek aralıklı bir şekilde diziyorum. Ben bu kurabiye malzeme ölçülerinden tam 30 adet kakaolu Hindistan cevizli kurabiye elde ettim. Dilerseniz kurabiye hamurunu biraz daha küçük tutarak minik parçalar halinde yaparsanız daha çok kurabiyeler elde edebilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Tam böyle Türk kahvesi yanı için harika bir atıştırmalık oluyor. Benim yaptığım gibi birazcık böyle büyük yapmak isterseniz de tam 30 adet kakaolu Hindistan cevizi kurabiye elde edebilirsiniz. Kurabiyelerim hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarımda yaklaşık 12 dakika kadar pişirdim. 10 ila 15 dakika arasında değişkenlik gösterebilir. Herkesin fırın ısısına göre ayarı değişebilir. Benim fırınımda tam 12 dakikada üzeri güzelce çatladı ve pişti. Lütfen kontrollü bir şekilde takip ederek kurabiyelerimizi pişirelim. Kurabiyelerimiz pişerken benmari usulü çikolatalarımızı eritebiliriz. 150 gram çikolata kullandım. Yarısını sütlü, yarısını bitter çikolata kullandım.
Bu aşamada dilerseniz tamamını sütlü çikolata, dilerseniz tamamını bitter çikolata da yapabilirsiniz. Çikolatalarım eridi gördüğünüz gibi. Benmari usulü çikolata nasıl eritilir bu kısmına da kısaca değinmek istiyorum. Cezvemi yarısına kadar su doldurdum. Üzerine bir kasenin içerisine çikolataları ekledim. Kısık ateşte suyun buharında çikolatalarımı erittim. Şimdi fırından çıkan kurabiyelerim de hazır. Ilıdıktan sonra üzerine bir fırça yardımıyla çikolatadan sürüyorum. Üst kısmına sürmeniz yeterli. Sadece alt kısmına sürmedim ben. Üst yüzeyin her tarafına sürdüm. Tamamının böyle Hindistan ceviziyle kaplanmasını istediğim için sadece alt tabanına sürmedim. Fırça yardımıyla yaparsanız bu aşamada çikolatadan da çok fazla harcamamış olursunuz. Az bir şekilde sürmeniz yeterli zaten. Çikolatamızı sürdükten sonra Hindistan cevizimizin içerisine kurabiyemizi atalım. Her tarafını Hindistan cevizine bulayalım. Hindistan cevizi gerçekten tatlı ve kurabiyelere çok yakışıyor. Ayrı bir lezzet katıyor tadına. Özellikle hamurun içerisine Hindistan cevizini de eklediğiniz zaman kıyır kıyır bir doku veriyor ve çok lezzetli yapıyor. Mutlaka kurabiye hamurunun içerisine Hindistan cevizini ekleyelim. Üzerinde bu şekilde Hindistan cevizi ile kapladım. Hepsini teker teker bu şekilde hazırlıyorum. Dilerseniz kurabiyeleriniz piştikten sonra yarısını bu şekilde sütlü bitter çikolatalı karışımla fırçalayarak hazırlayabilirsiniz. Diğer yarısını da beyaz çikolatayla hazırlayıp yapabilirsiniz. Beyaz çikolatayla da çok güzel bir görüntü oluşturuyor. O şekilde de denemenizi tavsiye ederim. Bir de alternatif olarak karışık olarak da üst kısmını süsleyebilirsiniz. Bir kısmını fındığa bulayarak yapabilirsiniz. Bir kısmını file bademe bulayarak yapabilirsiniz. Antep fıstığına bulayarak yapabilirsiniz. Veya cevizle de bulayarak çok güzel farklı rengarenk kurabiyeler elde edebilirsiniz. Kurabiyelerin bu şekilde sunuma hazır. Dilerseniz hazırlar hazırlamaz tüketebilirsiniz. Ya da birazcık dinlendirdikten sonra çikolatası donduktan sonra da sunum yapabilirsiniz. Aşırı lezzetli bir kurabiye. Denedikten sonra herkesin tarifini isteyeceği bir kurabiye tarifi diyebilirim. Özellikle içinde Hindistan cevizinin bulunmasıyla çok güzel kıyır kıyır lezzette, farklı bir lezzette olan bir kurabiye. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Böylelikle bir tarifimin sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açmayı unutmayınız. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaşmış olduğum videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Bakın yakından da gördüğünüz üzere kıyır kıyır içi çok lezzetli bir kurabiye oldu. Videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayınız. Herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmına yazarsanız hepinize tek tek dönüş sağlıyor olacağım. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.